Saten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda karpuz dilimi patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. 2 şişle örülen çok kolay bir patik modeli. İnşallah sizler de denersiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bakın ayakta duruşu da çok güzel. Manken ayakta duruşundan çok daha güzel ayağım giyildiğinde. Çok da kolay bir patik modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Böyle boncuklarla da süsledim. Çok güzel oldu. Boncuklarımızı örerken patiğimize koydum ben. Bakın bu şekilde. Şöyle alt tabanda dikişimiz yok. Sadece şu üst tarafta bir dikişimiz var. Böyle tek parça halinde örülüyor. Bir kere de örüp patiğimizi bitiriyoruz. Örülmüş bitmiş halini de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Böyle lastik örgü kısmından başlıyoruz. Toplam 40 ilmekle başladım ben. Belli bir miktar örüyoruz. Hem aralarda boncuklarımızı da yerleştiriyoruz. Sonrasında ilmekleri 2 katına çıkarttım. 79-80 ilmeğe falan çıkarttım. Sonrasında belli bir miktar yeşil rengimle ördükten sonra ilmeklerimi tekrar 2-2 örerek yarıya düşürdüm. Yani 40 ilmeğe düşürdüm. Yine tekrar şu lastik örgü kısmını ördüm kırmızı rengimle ve yine boncuklarımı da yerleştirdim. Şöyle patiğimiz ister bu taraftan ister bu taraftan dikildiğinde bakın böyle karpuz dilimi şeklinde bir patik modeli olacak. İster bu taraftan ister bu taraftan dikip giyebilirsiniz ayağınıza. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum. Ölçü isteyen arkadaşlarımız için şöyle patiğimizi açalım. Hiç şöyle gerdirmeden olduğu gibi ölçeceğim. 17 santim lastik örgü kısmı. Bir de şu yeşil kısmı sizlere ölçmek istiyorum. Orası da 9 santim. Şöyle 16,5 santim falan uzunluğunda. Hiç gerdirmeden olduğu gibi ölçtüm. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz: 1 adet yeşil patiklik ip, 1 adet kırmızı patiklik ip, bir de böyle siyah boncuklara ihtiyacımız var. Bakın böyle patik örmeye uygun 3 milimetre şişlerim var. Ben misinalı şişleri masama çarptığında ses çıkarmadığı için kullanıyorum. Diğer türlü şişler ses çıkarttığı için tercih etmiyorum. O şekilde de örebilirsiniz. Dikiş için 1 adet iğnem var. Makasım var. Şimdi patiğimizin yapımına geçelim. Şöyle bu patiğimizi de kenara alalım. Şöyle kırmızı renkli ipimizle öncelikle başlayacağız. Başlamadan önce boncukları ipimize geçirelim. Boncukları örerken koydum patiğimize. Bakın böyle sonradan dikmedim. Şöyle ipimizi atacağımız ilmek miktarında alalım. İpi boynuma atarak örüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi şöyle başlayalım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle toplam 40 tane ilmek atalım. 40 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Böyle bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle düz olarak örüyorum. En son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada lastik örgümüzü kurmaya başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ters olarak ördüm. Bir diğerini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgünün ön yüzünü ördüm. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzde de ilmekleri göründüğü şekilde öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ters, ters örüyorum. Bir sonraki düz görünüyor, düz örüyorum. Bir sonraki bakın şöyle ters, ters görüneni ters. Bakın düz görüneni düz örüyorum. Yine bir ters bir düz şeklinde sırayı tamamlayalım.
Evet, şimdi yine örgünün ön yüzüne geldik. Bir kez daha böyle gidip gelelim. Bir ters bir düz olarak gidelim. Sonra tekrar geriye dönelim. Ön tarafa geldiğimizde boncuklarımızı koymaya başlayacağız. Evet, bakın şöyle örgünün şu an ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Bakın düz olanı düz ördüm. Sonrasında buradaki ters ilmeğimi örerken boncuğumu getiriyorum. Boncuğumla birlikte ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Bakın ters ilmeğimi örerken boncuğumu yerleştiriyorum ve örüyorum. Düz ilmeğimi boncuksuz, ters ilmeğimi örerken böyle boncuğumu getiriyorum. Boncuğumla örüyorum. Düz ilmeklerimizi düz, tersleri böyle boncuk getirerek örelim. Bakın bu şekilde. Düzlerimiz düz, tersleri örerken boncukla birlikte öreceğiz. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın böyle boncuklarımı yerleştirmiş oldum. Toplam 18 tane boncuğumu yerleştirdim. Şimdi örgünün arka yüzünde yine lastik örgümü örmeye devam ediyorum. Artık boncuk koymuyoruz bu sıramızda. Tersleri ters, düzleri düz örerek böyle sırayı tamamlayalım. Şu an yine örgünün ön yüzündeyim. Bakın 2 defa boncuk koydum ben. Şimdi yine belli bir miktar örelim. Sonra yine boncuğumuzu koyacağız. Bakın şöyle arası 1, 2, 3, 4, 5 sıra falan. Şimdi örelim. Ben tekrardan size sıra sayısı vereceğim. Evet, bakın yine boncuğumuzdan itibaren şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra örmüş olduk. Yine siz bu sıraları göz kararı da yapabilirsiniz. Boncuk koyma yerlerini ayarlamasını. Daha fazla boncuk da koyabilirsiniz. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Düzü düz ördüm. Buradaki ters ilmeğimden boncuk koymaya başlıyorum. Düzü düz. Ters ilmeğime boncuğumu koyuyorum. Bu şekilde yine aynı şekilde ilerleyelim. Evet, bakın şu an örgünün ön yüzündeyiz. İkinci sıra boncuklarımızı da koyduk. Sonrasında bakın boncuk sonrasında şöyle boncuk koyduğumuz sıra 1-2 sıra örmüş olduk şöyle. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yeşil rengimi bağlayacağım şöyle. Artık yeşile geçiyoruz. Kırmızı rengimizde işimiz bitti. Onu şöyle keselim. Bir kez de kestiğimiz ipimizi şöyle düğümleyelim. Şimdi yeşil rengimize geçtik. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yapıyoruz. Şöyle. Şimdi ilk ilmeği örelim renk geçişlerinde. Diğerlerini de böyle tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Artık lastik örgü örmüyoruz. Şöyle ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Bakın şu anda örgünün ön yüzündeyiz. Burası örgümüzün ön yüzü. Yeşil rengimize geçtik. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın şişime şöyle bir ilmek attım. Bir ördüm. Deliksiz ilmek arttırma yapıyoruz. Bir ilmek arttırma yaptım. Bir ters ördüm. Bir ilmek arttırma yaptım. Bir ters ördüm. İlmek arttırmayı ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ama deliksiz ilmek arttırma yapıyoruz. Bir arttırıp bir ters örelim. Bir arttırıp bir ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın bu şekilde ilmekleri 2 katına çıkartmış olduk. Şimdi örgünün arka yüzünde de tüm ilmekleri ters olarak örelim. Artma yaptığımız ilmekleri de böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek haroşa örgüyü oluşturmuş olacağız. Toplam 20 diş haroşa sırası bu şekilde örelim. Evet, bakın yine örgünün ön yüzüne geçtik. Bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Dediğim gibi ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek haroşa örgüyü oluşturuyorum. Ben bu şekilde bakın şöyle şu kısmı oluşturacağız. Toplam 20 diş haroşa sırası örelim.
Evet, bakın böyle toplam 20 diş haroşa sırası ördüm yeşil rengimle. Şöyle. Eğer ayağınız daha enli, böyle daha kalın, böyle daha yayman duruyorsa bu sıra sayılarını arttırabilirsiniz. 2-3 sıra daha fazla örebilirsiniz. Bana bu kadar yeterli geldiği için bakın şöyle. Haroşa örgü zaten genişleyen bir örgü olduğu için şöyle burada bıraktım. Şimdi ilmekleri, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini şöyle 2-2 ters olarak öreceğim. Bakın böyle 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Şu an 21. diş haroşa sırasını örüyoruz. Böyle ilmekleri 2-2 örelim. Arttırmıştık. Şimdi eksiltiyoruz. Sonrasında kırmızı rengimize geçeceğiz artık. Böyle 2-2 ters olarak örelim. Evet, bakın bu şekilde ilmekleri tekrar 40 ilmeğe indirmiş olduk. İlmeklerimizi böyle sayalım. 40 ilmek olması gerekiyor. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Şöyle örgünün şöyle arka yüzünü çevirelim. Böyle burada kırmızı rengimizi şöyle bağlayalım. Böyle burada yeşil rengimizi de artık kesebiliriz. Sonrasında kestiğimiz ipimizle de böyle bir kez bağlayalım. Şimdi bundan sonra kırmızı rengimize devam edeceğiz. Şöyle 40 tane ilmeğimiz var. Örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzünde lastik örgümüzü kuracağız. Şimdi böyle tüm ilmekleri örelim. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Tekrardan lastik örgümüzü kuracağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Bir sonrakini düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi bir ters bir düz olarak lastik örgümüzü kurduk. Şimdi burada tersine, yani şu şekilde gideceğiz. Yine burada böyle 2 sıra ördükten sonra boncuk koyacağız. Böyle sıralarımızı yine eşit miktarda şöyle şuranın şöyle tersi şeklinde gideceğiz. Boncuklarımızı da yine sıra sayılarına dikkat ederek koyalım. En son ilmeklerimizi bitirirken birlikte öreceğiz. Evet, artık sıralarımı tamamladım. Şimdi örgümü bitireceğim. 2 ilmeği, ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ör. İlmeği diğer şişe al. Böyle tek ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, şimdi burada ipimizi uzun olarak keselim. Dikmek için de kullanacağız. Şöyle ilmeğin içinden şöyle çıkartalım. Şöyle örgüsümüzü tamamlamış olduk. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi patiğimizin dikimine başlayalım. İster şöyle tutalım, ister bu taraftan, ister bu taraftan başlayabilirsiniz dikmeye. Ben şu taraftan başlayacağım. Şöyle ipimi de, çünkü burada uzun bırakmıştım zaten. Şöyle tersini çevirdim. Tersinden dikeceğim. Öncelikle yeşil kısmı böyle yeşil rengimle dikeceğim. Şöyle başlayalım buradan dikmeye. Uç kısmını düğümlememiştim. Şimdi düğümlüyorum. Sonrasında şöyle ben şu şekilde dikiyorum. Bakın böyle ilmekleri iç taraftan karşılıklı alarak dikiyorum. Şöyle bakın, bu taraftan bir de öbür taraftan. Böyle dikelim. Bu yeşil kısmı dikelim. Kırmızı ipime iğnemi geçirip şöyle buraya kadar şu kısmı da dikelim. Evet, patiğimizin dikimini bitirdim. Bakın böyle buradan başladım. Burayı yeşil renkli, şuraları kırmızı rengimle diktim. Bu tarafı ayağımızı gireceği yer, orayı açık bıraktım. Şöyle çevireyim. Renkler de inanın birbirine çok yakıştı. Böyle tam bir karpuz dilimi haline gelmiş oluyor. Bakın böyle. İzleyince sizler de inanın
çok beğeneceksiniz. Tıpkı bir karpuz dilimi şeklinde bir patik elde etmiş oluyoruz. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte bu modelden de denemiş oluruz. Bakın ayakta duruşu da böyle çok güzel bot şeklinde. İlmek sayısını arttırarak daha da böyle çorap bot şeklinde durmasını sağlayabilirsiniz. Daha büyük küçük ayak numaralarına göre ayarlama yapabilirsiniz ilmek sayılarında. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.